Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda buluştuk sonunda. Bu gargamelimizi yapacağız. Çok şirin olmamış mı ama? Kötü gargamel, sevimli bir gargamel oldu. Şimdi bunun için malzemelerimiz arkadaşlar. Ben Gazal Baby Cotton kullandım. Ten rengi siyah, kırmızı, gri biraz bir parça. Gri'nin katını ayırarak kullanacağız. 2 milimlik tığ kullandım. Bir de şöyle bizim tellere ihtiyacımız olacak. Bunlar ayaklar, bunlar kollar için olacak. Şu şekilde şunları alayım. Şu izlenim, hani şu bükümü vermek için ayaklarını telli yaptım. Çünkü yani Gargamel biliyorsunuz biraz böyle şey duruyor. Eğik duruyor. O zaman şimdi ilk kollardan başlayalım arkadaşlar. Kollar için ten rengi kullanacağız. Ten rengi ipimizi alıyoruz. Sihirli halka yapacağız. Şu şekilde doluyorum. Tığ içinden geçiriyorum. Çekiyorum. Şu şekilde sabitliyorum. Bunun üzerine içine 1 2 3 4 5 6 bu şekilde 6 sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu şekilde direkt çekmiyorum yalnız arkadaşlar. Direkt çektiğinizde bazen sıkışabiliyor. Şöyle biraz çekin. Sonra bunu da biraz çekin. İkinci de şu şekilde sıkıca sabitliyorum. Çekiyorum. Ve şu şekilde kapanıyor. Yani ilki çektiğinizde bazen sıkışıyor diğer ip. O yüzden çekmekte zorlanabiliyorum. O yüzden ben bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi buradan sonra hemen şu ilk ilmekten devam ediyorum. Bir arttırma, 2 arttırma, 3 arttırma, 4 arttırma, 5 arttırma ve 6 arttırma. Şu şekilde 6 tane arttırma yaptım. Burada şu an 12 sık iğnemiz var. Şunu ben işaretleyici olarak kullanıyorum. Bu tarafa alıyorum. Şimdi buradan devam ediyorum. Buradan sonra herhangi bir eksiltme artırma yapmadan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar yine eksiltme artırma yapmadan 2 sıra daha örüyoruz. Yani toplam 3 sıra eksiltme artırma yapmadan 12 sık iğne olarak örüyoruz. Şimdi burada 3 sıra ördüm arkadaşlar ve işaretimi geri çektim buradan. Tekrar buraya koyuyorum. Burada azaltma yapacağız ama azaltma yaparken bir taraftan telimizi yerleştireceğiz. Şöyle şimdi kolay olsun diye birinci azaltmamı yapıyorum. İkinci azaltmamı yaptım. Şu üçüncü azaltmam. Bu üçüncü azaltmadan sonra teli yerleştirelim. Çünkü daha sonra sığmayabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten tam şöyle milimine sığıyor. Bu şekilde yaptım. 3 tane azaltma yapmıştım. Devam ediyorum. Bu dördüncü azaltma.
Beşinci azaltma ve şöyle. Bu bantla örmesi evet biraz zor oluyor arkadaşlar. Telle beraber örmesi biraz zordur. Ama dediğim gibi hani bunda ayakları ve kolları biraz oynar olsun istediğim için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi burada yine isterseniz şu işaretleyicimi ben telle örmek biraz zor olacak. Özellikle video içinde. Ben şunu çıkarayım şuradan. Ben bunu işaretleyici olarak kullanıyorum. Bana daha pratik geliyor şu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan sonra hani herhangi bir eksiltme artırma yapmıyoruz. Dediğim gibi biraz örmesi zor olabilir. Ama nereye kadar? Şuraya kadar falan belki biraz zorlar sizi. Çünkü bant ister istemez tığı biraz yavaşlatıyor. Yani şu an burada 6 sık iğnemiz var. Herhangi bir eksiltme artırma yapmadan buradan itibaren 14 sıra eksiltme artırma yapmadan 6 sık iğne olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar 14 sıra ördüm. Şöyle şu işaretleyicimizi koymuştuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane ördük. Şimdi burada hemen bunu sabitliyorum ben direkt. Şu şekilde. Bunu kesiyoruz. Şu parçamızı da keselim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu birinci kolumuz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örüyoruz. Onu aynı şekilde örebilirsiniz. Şimdi o zaman ayağımıza geçelim mi? Ayağımız için kırmızı ipimizi kullanacağız. Gazal Baby Cotton'a. Ayaklarda zincirle başlayacağız. Yine 2 milimlik tığ kullanacağız. Şöyle alıyorum ipimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Dönüyorum. Şöyle ikinciden 1, şöyle biraz odaklayayım. 2, 3, 4, 5. Burada 5 zincir çektim. Pardon 5 sık iğne yaptım. Hemen şu en baştakine 3 defa batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi buradan şu sıramızdan devam edeceğiz. Evet bu taraftan devam ediyorum. Hemen şu sıradakine batıyorum. 1, 2, 3. Bunu buraya kadar yürüttüm. Buradan sonra çekiyorum. 4. 4 sık iğne yaptım. Burada son kalana 1, 2. 2 sık iğne yaptım. Şimdi buraya bir işaretleyici koyalım. Evet şu şekilde işaretleyiciyi koyuyorum arkadaşlar. Ben genelde ip kullanıyorum. Aldım bu şekilde. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şu ilk ilmeğe bir arttırma yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 sık iğne yapıyorum. Burada şu 3 taneye, burada bir ilmeğe 3 defa batmıştık. O 3 tanenin üstüne 3 defa arttırma yapıyoruz. Bu birinci arttırmamız. Bu ikinci arttırmamız. Bu üçüncü arttırmamız. Buradan devam ediyorum. Bir, iki, üç ve 4. 4 sık iğne yaptım. Buradaki iki taneye artırma yapıyorum.
bir artırma ve 2 artırma. Şöyle işaretleyicimi bu tarafa alıyorum. Buradan devam ediyorum. Bir sık iğne yaptım. İkinciye artırma yapıyorum. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 4 sık iğne yaptım burada. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Bundan önceki sırada 20 sık iğnemiz vardı arkadaşlar. Bu sıraya başlamadan önce şuraya geldiğimiz noktada 20 sık iğnemiz vardı elimizde. Buradan devam ediyorum yine. 1 2 3 4 4 sık iğne yaptım. Bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne ve bir artırma. 2 defa bir sık iğne, bir artırma yaptım burada. Şu an 26 sık iğnemiz var bu sırada. Şu işaretleyicimi hemen bu tarafa alıyorum. Buradan devam ediyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Kaç sıra? 2 sıra. Buradan sonra eksiltme artırma yapmıyorum arkadaşlar. 2 sıra 26 sık iğne örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buradan sonra eksiltmelere geçeceğiz. Şu şekilde işaretleyicimizi bu tarafa alıyoruz. Şimdi buradan devam ediyorum örmeye. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. Buradan azaltmaya başlıyorum şimdi. Toplamda 6 azaltma yapacağız burada. Bir azaltma, 2 azaltma, 3 azaltma, 4 azaltma ve 5 azaltma. Son azaltmamızı da yapıyorum. 6. azaltmamız. 6 tane önden azaltmamızı yaptık. Eksilttik. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne yaptık ve sıra başımıza geldik. Şimdi tekrar burada azaltma yapacağız. Ondan sonra telimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Elyafımızı yerleştireceğiz. Çünkü daha sonra yerleştiremeyiz. Düzgün olmaz. Şimdi işaretleyicimi aldım bu tarafa. Burada 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Buradan tekrar bir azaltma, 2 azaltma, 3 azaltma, 4 azaltma,
5 azaltma ve 6 azaltma. 6 tane azaltma yaptım. Bugün hava çok kapalı arkadaşlar. O yüzden videomuzda ışık sıkıntısı yaşıyorum. Hani ekstra ışık kullanmama rağmen netlik alamıyorum. Ama sizi daha fazla bekletmek istemedim. Şimdi buradan devam ediyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne ve 5 sık iğne. 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi ben buradan sonra arkadaşlar işaretleyicimi şöyle alacağım. Normalde burada şöyle söyleyeyim. Şimdi 7 tane azaltma yapacağız normalde. Ama ben bunun için şimdi size ilk azaltmanızı yapın. Şimdi buradan işaretleyiciyi bu tarafa aldık ya. İlk azaltmamızı yapalım. Bunu niye yapıyoruz? Bunu buraya tutturuyoruz ki içeriye kaçmasın diye. Şimdi birinci azaltmayı yaptık. Burada göstermiş olduğum tellerimizi bulayım hemen. Şöyle hazırlamıştım. Şöyle ucunu kıvırdım ben bu tellerin. İstediğiniz kalınlıkta kullanabilirsiniz. Sadece 7 sık iğne içine girebilecek kalınlıkta olması gerekiyor tabii ki. Şimdi şöyle bir parça, ben size nasıl yaptığımı ufakça anlatayım şöyle. Tabii siz nasıl hani elinize daha kolay geliyorsa öyle de uygulayabilirsiniz bu kısmı. Şu şekilde yerleştiriyorum. Önce biraz. Daha sonra ben bunu buraya oturtuyorum. Şöyle. Sonra biraz daha. Bu da teli tutması için üzerine ek gibi oluyor. Şu ucunu arkadaşlar örerken şöyle biraz kıvırın. Hani ne olur ne olmaz, özellikle çocuğu olanlar gerçekten buna dikkat etmeli. Çocuklar bir anda üzerinize atlayabilir. Allah korusun. O yüzden şu ucunu şu şekilde kıvırın. Daha zararsız olur. Kendinize de gelmez. Ben birkaç kez çizmişliğim var çünkü kendime. Şimdi burada birinci azaltmamızı yapmıştık arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyorum. Şöyle ikinci azaltmam, hemen şöyle elyafı da almamaya çalışıyorum. Şunu biraz daha koyayım içine. Bana biraz sorun çıkartıyor. 2 tane yapmıştık. Şimdi bizden taraftaki şeyleri alarak azaltıyoruz. Hani daha önceki videolarımda da azaltmaları gösterdim. Üçüncü azaltmam. Şöyle. Dediğim gibi telli örmek videoda özellikle biraz zor oluyor. Kaçıncı oldu? 1, 2, 3, 4 olduk. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şöyle 5. azaltmamızı yaptım. Buradan eksik yaptım. Şuraya atladım sanırım. Evet. Şöyle 5. Şöyle 6 ve son olarak 7. Burada 7 tane azaltma yaptım. Burada isterseniz biraz daha elyaf koyabiliriz. Şu şekilde alalım. Şöyle biraz yatırın. Şöyle dolduracağız. Ben bu doldurma kısmıyla size vakit kaybettirmeyeyim arkadaşlar. Siz de aynı şekilde cımbızla falan doldurabilirsiniz. Makas ucuyla yapabilirsiniz. Burayı doldurayım, devam edelim. Evet arkadaşlar, ben burayı doldurdum. Gördüğünüz gibi şekli verdim. Şimdi zor bir kısmı anlatacağım burada. Çünkü ben biraz zorlandım. Bu iç kısımlara batacağız. Şu içte kalan.
Yani bizden taraftaki iç. Yani bilo dediğimiz o kısmı yapacağız. Sadece bir, şöyle daha net göstermeye çalışıyorum. Şu elyafları almamaya çalışıyorum bir taraftan. Çünkü elyafları aldığımızda çirkin bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şöyle 2. Çünkü bu dışta kalanları da tekrar öreceğiz. Ufak tefek kamera hareketlerinden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten yakın çekim göstermeye çalışıyorum şu an. Şu an kaç oldu? 1, 2, 3. Yani şöyle daha net göstermeye çalışıyorum ama dediğim gibi küçük oyuncaklarda biraz zor oluyor. Şöyle iç kısımda kalan lobu alacağız. 4. Bakın şuradan şöyle içe doğru baktığınızda 5, 6 ve son olarak şöyle 7. Tutamadım. Dediğim gibi bu nokta biraz zorlayabiliyor. Ben sanırım biraz sık örüyorum. Evet, topladım sanırım. Şu şekilde 7 tane oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben şuradan gireceğim. Çünkü ben bunu buradan alacağım. İşaretleyicimi buradan alıyorum. Dışa veriyorum. Örmem benim daha kolay oluyor. Siz burada işaretleyici, farklı işaretleyici de kullanabilirsiniz. Şimdi burada iç loblardan ördük. Bakın şurada daha yakın göstermeye çalışayım ben size şimdi. Evet, şuradaki görüyor musunuz? Hani yine de bak elyafı almamaya çalışmama rağmen biraz almışız. Onları temizleriz daha sonra. Şu dışta kalan ilmekler var. Gördünüz mü şuralarda? Bunları daha sonra üzerinden bir sıra gideceğiz. Şimdi işaretleyicimizi buraya aldık. Buradan sonra arkadaşlar normal batıyorum. Bu şekilde. Kaç tane? 7 sık iğnemiz var zaten burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Eksiltme artırma yapmıyoruz. Elyaf da koymuyoruz. Tel yeterlidir burası için. Tel kullanmayacak olan varsa evet elyaf koyabilir. Ama o ayak şeklini veremeyiz. Hani karkamelin o duruş şeklini veremeyiz. O yüzden ben özellikle tel kullandım. Şimdi buradan sonra arkadaşlar toplam 19 sıra. Yani bu sırayla beraber 19 sıra. Yani bu sıramızı yaptık. Üzerine 18 sıra daha. Yani bununla beraber 19 sıra 7 sık iğne olarak öreceğiz. Daha sonra çok kısa bir şey göstereceğim size ve buradaki işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar 19 sıra düz bir şekilde ördüm burada. Şöyle netleştireyim. 19 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi bu ilk bacağımız arkadaşlar. İlk bacağımızda buradan ekstra 1, 2 ve 3 ve sabitliyorum. İlk bacağımızdan ekstra 3 sık iğne örüyoruz. Şu araya gelsin istediğim için. Buradan bunu kesiyorum ben. Ama bunu ikinci bacakta bu 3 sık iğne yapmıyoruz arkadaşlar. İkinci bacakta ben gövde birleştirmede kaç sık iğne ile
örüp ondan sonra birleştireceğimizi size yine göstereceğim. Şimdi burada şöyle göstereyim. Pardon. Şunları yapacağız. Bunlar zaten basit. Yani çok zor bir şeysi yok. Şöyle göstereyim daha net. Net görünüyor mu? Şu şekilde şunları yapacağız şimdi. Şimdi şu işaretleyicimizi çıkarabiliriz. Şurada bakayım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sanırım. Şurası mı oluyor? Hemen bakıyorum. Evet. Burada şeyler vardı. Dış loblarımız vardı. Hani iç loblardan örmüştük. Şimdi dıştakileri de öreceğiz. Bunları şu şekilde aldım. İlkine battım. Şöyle arka taraftan yandan falan denk gelsin özellikle. Aldım, sabitledim. Şimdi şuraya batıyorum. Ama buraya batarken bunu içine alıyorum. Şimdi buraya bir yaptım. Tabii ki bir tane yeterli değil. 2 defa yapacağız. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bunu ben buradan bir tanesini daha içinde yürüteceğim. Hemen bir sonrakine. Ona da aynı şekilde 2 defa batıyorum. Bu sıramızı bu şekilde arkadaşlar. Her ilmeğe 2 defa batarak yapıyoruz. Bunu buradan artık alabilirim. Hemen bir sonraki 1, 2, hemen bir sonraki 1, 2, bir sonrakine 1, 2, o bir sonraki 1, 2 ve sonuncu 1, 2. Burada isterseniz CC ile şu şekilde sabitleyebilirsiniz. İsterseniz de iğne yardımıyla sabitleyebilirsiniz. Ben şu şekilde yapacağım. Buradan çıkarıyorum. Şu küçük parçamı da keseyim. İğnemi aldım. Şöyle aldım. Bir bakıyorum hemen. Şuradan şu ilk ilmeğe battım. Şöyle buradan tekrar buraya batıyorum. Şu şekilde sabitledim. Buradan herhangi bir yerden şimdi giriyorum. Şöyle bir ipimi gezdireceğim ki çıkmasın. Sağlam olsun diye. Zaten birkaç kez gezdirseniz yeterli. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle ayağımız da hazır. Diğer ayağımızı da aynen bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi sadece buradan ilk bacakta 3 sık iğne örüyoruz. İkinci bacakta ekstra 3 sık iğne örmeyeceğiz. Onda farklı bir birleştirirken farklı yani bir sayıda buradan ilerleyeceğiz. Onda çünkü bu tarafa geleceğiz. Bunda buradayız. Dediğim gibi gövde birleşiminde ikinci bacağın o kısmını anlatacağım ben size. İkinci videomuzda gövde birleşimini yapalım arkadaşlar. Ben ikinci bacağını öreyim. Ondan sonra gövde birleşimini göstereyim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha sonraki videoda görüşmek üzere.